1972 yazında Florida'da iki genç kız ortadan kayboldu ve aylar sonra bulunan kalıntılar bir polis memurunu işaret etti. Peki bu polis memuru Gerard John Shepherd kimdi? Bir kasabanın koruyucusu olması gereken bu adam gerçekten neler yaptı? Ve resmi kayıtlarda sadece 2 cinayet varken neden pek çok araştırmacı gerçek sayıyı onlarca olarak düşünüyor? Bu belgeselde rozetin arkasında gizlenen bu karanlık hikayeyi baştan sona inceliyoruz. This case was closed, but the truth is still inside. Gerard Shepherd, 26 Mart 1946 Neenah, Wisconsin'da Gerard John Shepherd Sr. ve Doris Marie Shepherd'ın ilk çocukları olarak dünyaya geldi. Babası seyahat eden bir satıcı, annesi ise ev hanımıydı. Nashville, Tennessee'de ve daha sonra Atlanta'da, Georgia'da büyüyen Shepherd, ailesi 1960 yılında Fort Lauderdale, Florida'da kalıcı olarak taşınmasına kadar Marist Akademi'de devam etti. Shepherd daha sonra çocukluğunu sıkıntılı ve çalkantılı olarak nitelendirdi. Bu durum büyük ölçüde sık taşınmalarına, babasının alkole bağımlılığına, eşine ile çocuklarına sürekli olarak sözlü tacizde bulunmasına bağladı. Babası evde çok az vakit geçirse de büyük oğluyla ilişkisi oldukça sorunluydu. Babası onu sürekli aşağılar, Shepherd ise babasının kız kardeşini kendisiyle erkek kardeşine tercih ettiğine inanırdı. Buna karşılık Shepherd çocuklarına karşı son derece koruyucu olan annesine daha çok yakındı. Çocukluğundan beri açık havayı seven Shepherd, ergenlik döneminde doğaya karşı büyük bir ilgi geliştirdi. Gençlik yıllarındaki başlıca ilgi alanları arasında silah toplamak, avlanmak ve balık tutmak yer alıyordu. Bu aktiviteleri babasının evde olduğu dönemlerde birlikte yapıyorlardı. Klasik anlamda bir yalnız olmasa da Shepherd'ın Santa Thomas Lisesi'ndeki sınıf arkadaşları onun herhangi bir grup veya kimliğin parçası olarak hatırlamamaktadır. İlgi alanlarının peşinde çoğunlukla tek başına gitmesi, ailesinin ve çevresindekileri onun doğa düşkünü ve ileride orman koruyucusu olma hayali eden bir doğa adamı olarak tanımlamasına neden olmuştur. Gençlik yıllarına gelindiğinde Shepherd'ın iç dünyası karanlık bir şey filizlenmeye başladı. Kadınlara karşı beslediği rahatsız edici fantaziler zamanla yoğunlaşarak neredeyse tüm günlerine hakim olmaya başladı. Arkadaşları ve ailesi bunun farkında bile değildi. Bu dönemde çevresindekilerin fark etmediği başka alışkanlıklar geliştirdi. Gizlice gözetleme ve kimlik gizleme eğilimi. Lise yıllarında kızlarla çıkmasına rağmen sınıf arkadaşları onu tuhaf buluyordu. Eski bir sınıf arkadaşı Barbara Kronig şöyle hatırlıyor. Onun hiç kimseyle gerçekten arkadaş olduğunu hatırlamıyorum. Her zaman dışarıda, içine bakan biriydi. Görünüşte ise her şey normaldi. Hatta parlaktı. Öğretmenleri onu umut vaat eden bir öğrenci olarak görüyordu. Okul futbol takımındaydı. İyi bir golfçüydü. Santa Thomas Lisesi'nden 1964'te mezun oldu. Kısa sürede Everglades balıkçı rehberliği yaptı. Ardından Broward Topluluk Koleji'ne kaydoldu. ...1964 yılının Eylül ayında Broward Topluluk Koleji'nde eğitime başladı. Önce sosyal bilgiler alanını seçti, ardından öğretmenlik alanına yöneldi. Akademik performansı ortalamanın biraz üzerindeydi. 2. yılını tamamladıktan sonra hedefini büyüttü. Boca Raton'daki Florida Atlantic Üniversitesi'nde burs kazandı. 1968'de eğitim alanında lisans derecesi yaparak yeni bir sayfa açtı. Dışarıdan bakıldığında her şey yolunda gidiyordu. Genç bir adam geleceğine yatırım yapıyordu. Aralık 1968'de Shepherd, FAU'ya taşındı. Martha Fogg ile evlendi. Martha kendisinden 2 yaş küçüktü ve vatansever bir müzik topluluğunda kısa süre sahne almıştı. Çift, Fort Lauderdale'de küçük bir ev kiraladı. Ama bu güzel görüntünün ardında ilişkileri hızla bozulmaya başladı. Shepherd'ın eşine yönelik tutumu giderek ağırlaştı. Boş zamanının çoğunu avlanarak geçiriyordu.
Marty sonunda dayanamadı. 1970'te boşanma davası açtı ve nedenini kocasının acımasız tutumu olarak belirtti. Boşanmanın ardından Schiffer kısa süreliğine bir ruh sağlığı kliniğine taşındı ve bir kadınla ilişki yaşadı. Ancak bu da çok uzun sürmedi. Mart 1969'da Shepherd, Plantation Lisesi'nde bir öğretmenlik stajı için başvurdu ve kabul edildi. 23 Eylül'de göreve başladı. Ağırlık olarak coğrafya dersleri veriyordu. Ancak 7 Kasım'da üstlerinden gelen tavsiyeleri kabul etmeyi reddetmesi ve kendi ahlaki ve siyasi görüşlerini sürekli olarak öğrencilerine dayatmaya çalışması yüzünden görevden alındı. Bu durum okul ailelerinden çok sayıda şikayet gelmesine yol açmıştı. Kısa bir süre sonra Boca Raton Lisesi'nde benzer bir pozisyon için başvurdu ama bu kez reddedildi. 4 ay sonra 1970'in Mart ayında pes etmeyip yeni bir staj başvurusu yaptı. Bu kez kabul edildi. Nisan ayında Sterling Lisesi'nde coğrafya öğretmenliğine başladı. Ancak dönemin ileri raporları Shepherd'ın burada kötü performans sergilediğini gösteriyordu. Üstleri hem kibirli hem de öğrettiği konu hakkında çok sınırlı bilgisi not edilmişti. Göreve başlamasından sadece 7 hafta sonra onun stajını iptal etme kararı aldı. Böylece Shepherd'ın bir öğretmen olma hayali bu kez kesin olarak sona ermiş oldu. Öğretmenlik hayali yıkıldıktan kısa süre sonra Shepherd, Avrupa ve Kuzey Afrika'yı bir gezi yaptı. Florida'ya döndüğünde ise geçici olarak güvenlik şirketinde çalışmaya başladı. Ama gözü daha yüksek hedeflerdeydi. Eylül 1970'te Wilton Morrows Polis Departmanı'na başvurdu. Başvuru formunda gerçeği saklamayı seçti. 2 kez öğretmenlik stajından kovulduğunu belirtmek yerine FAU'da araştırma görevlisi olarak çalıştığını ve Fas'tan yeni döndüğünü iddia etti. Geçmişi hiç doğrulanamadı. Eylül 1971'de resmen polis teşkilatına katıldı ve katıldıktan bir yıl sonra 25 yaşında bir devriye memuru olarak mezun oldu. Aynı dönemde özel hayatına da yeni bir sayfa açılıyordu. Ocak 1971'de henüz güvenlik görevlisiyken 19 yaşındaki Teresa Dunn adlı bir sekreterle tanıştı. İlişkileri hızla ilerledi. Aynı yıl Eylül ayında evlendiler. Shepherd'a göre bu evlilik ilkinden daha iyi gidiyordu. Eşi onunla aynı ilgi alanlarını paylaşıyor ve birlikte Florida Case'de balık tutuyorlardı. Ancak bu polislik kariyeri yalnızca 6 ay sürdü. Görünüşte başarılıydı ve hatta bir uyuşturucu baskınındaki başarısı övgüyle söz ediliyordu. Ancak perde arkasındaki rahatsız edici bir alışkanlığı vardı. Küçük trafik ihlalleri yapan kadın sürücüleri durduruyor, plakalarını sisteme girerek kişisel bilgilerine ulaşıyor ve ardından onlarla iletişime geçip buluşma talep ediyordu. Üstleri bunu öğrendiğinde ise işine hemen son verildi. Ama Schiffer asla yere adım atmadı. Daha iyi bir pozisyon aramaya başladı bile. Haziran 1972'de Martin County Şerif Departmanı'na yardımcı olarak katıldı. Bu kez sahte bir tavsiye mektubuyla. Standart arka plan kontrolü hiçbir işe yaramadı. Sabıkası tertemizdi. 21 Temmuz 1972. Shepherd görev başındayken yolda 2 genç otostopçuyla karşılaştı. 18 yaşındaki Nancy Trotter ve 17 yaşındaki Paula Wells. Onları gideceği yere kadar götürdü. Hatta yol boyunca otostop çekmenin tehlikelerine karşı uyardı. Kızların Florida'ya yeni geldiğini ve ertesi gün Jenness plajına gitmelerini planladıklarını öğrenince onlara bir teklifte bulundu. Kendisi götürebilirdi. Kızlar kabul etti. Sabah 9:15'te bandonun önünde buluşacaklardı. Ertesi sabah Shepherd randevuya geldi ama bu kez üniformasız, kendi arabasıyla. Yine de kızları ikna etmeyi başardı. Gizli görevdeydi. Sadece sivil kıyafetle gizli bir operasyon için. Yolları planlanan düzergahtan saptı. Bahanesi basitti. Yakınlarda eski bir kaleyi göstermek istiyordu. Ama bu sapma ile kızları uzak, ıssız bir ormanlık alana götürdü. Orada her şey değişti. Shepherd keskin bakışlarını kızlara karşı çevirdi. Onları etkisiz hale getirdi. İkisini de birer ayrı ağaca götürdü. Her ikisini de ayrı bir şekilde bağladı ki en ufak bir denge kaybı hayatlarına mal olabilirdi. Sonra onlara ne olacağını açıkça söyledi. Hayatta kalamayacaklardı. Tam da o anda
Telsizden acil bir çağrı geldi. Karakola dönmesi gerekiyordu. Kızları orada o dehşet verici durumda bırakarak ayrıldı. Ama önce geri döneceğine dair bir söz verdi ve kaçmaya kalkışmamaları için acı bir uyarıda bulundu. O anda kızlar hayatta kalıp kalamayacaklarını bilmiyorlardı. Ama az sonra kendi başlarına bir mucize yaratacaklardı. Shepherd yaklaşık 2 saat sonra ormana döndüğünde beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Kızlar gitmişti. Panik içinde eve koştu, telefona sarıldı ve şefi Robert Crowder'ı aradı. Çok aptalca bir şey yaptığını ve ona kızacağını söyledi ve ardından bir hikaye uydurmaya çalıştı. Kızlara otostop çekmenin tehlikeleri konusunda bir ders vermek istediğini ama işin kontrolden çıktığını söyledi. Onları Hutchinson adasındaki bataklık bölgesinde bıraktığını itiraf etti. Crowder ve Teğmen Melvin Waldron hemen olay yerine Florida eyalet yolu A1A'ya doğru yola çıktılar. Otoyolun hemen yanında. Gözlerine inanamadılar. Elleri hala arkadan bağlı, yarı boğulmuş halde nehirde çırpınarak yüzmeye çalışan iki genç kız. Araçları durdurduklarında kızın kıyafetlerinin parçalandığını, panik içinde onlara doğru el salladığını gördüler. Ağzındaki bezi çıkardıklarında kız kendini Nancy olarak tanıttı ve hemen arkadaşını sordu. İyi haber onu bekliyordu. Bir kamyon şoförü 45 dakika önce ormandan yola doğru sendeleyerek çıkan Wells'i bulmuş, kız çoktan karakoldaydı. Nancy istasyona götürüldü. Orada Paula ile birlikte yaşadıkları dehşeti Crowder'a anlattılar. İkisi de bağlarından nasıl kurtulduklarını detaylıca aktardı. Dişleriyle ağzındaki bezleri gevşetip dengelerini kaybetmemek için mücadele ederek saatlerce süren bir çabayla iplerinden kurtulmuşlardı. En ufak bir kaymanın onlara neye mal olacağını çok iyi biliyorlardı. İkisi de saldırganın ve aracının detaylı bir tarifini verdi. Ardından Shepherd'ı resmen teşhis ettiler. Shepherd hala aynı hikayede ısrar ediyordu. Sadece kızlara bir ders vermek istemiş, işi biraz abartmıştı. Ama kimse buna inanmadı. Crowder memurlarına talimat verdi. Sheffer hakkında haksız yere alıkoymak ve ağır saldırı suçuyla dava açıldı. Suçlamalar bir ay sonra resmen dosyalandı. Tutuklanmasından yaklaşık 2 hafta sonra Shepherd $15.000 kefaleti ödeyip serbest kaldı. Planlanan Kasım 1972'de duruşmaya kadar özgürdü. Stuart'taki karısıyla birlikte kiraladıkları eve geri döndü. Karısı ve kayınvalidesi onda hiçbir değişiklik fark etmemişti. Hala onu sadece otostopçulara bir ders vermeye çalıştığı hikayesine inanıyorlardı. Duruşmayı beklerken Sheffer, Kibikçek'te sıradan bir iş buldu. Sanki hayat normal akışına devam ediyormuş gibi. 27 Eylül 1972. Shepherd bu kez hedefi değiştirdi. 17 yaşındaki Susan Carroll Place ve 16 yaşındaki Georgia Jessup. İkisi de yetişkin eğitim merkezinde tanışmıştı. Bu ikisinin de kendi zorluklarından kaçış için seçtikleri bir yerdi. Shepherd onlara Jerry Stafford adıyla yaklaştı. Hikayesi ustacaydı. Colorado'dan geliyor, yakında Meksika'ya gidecekti. Egzotik, güven verici ve sıradan hayatından kaçıyordu. Ama asıl ustalığı başka bir yerdeydi. Her iki kızın da zayıf noktasını buldu. Georgia, gizemli, doğaüstü konulara meraklıydı. Susan'ın ise müziğe olan tutkusu ortak oldu. Güven gün be gün, adım adım inşa edildi. Ta ki kızlar ona tamamen açılıncaya kadar. Kaybolacakları akşam. Susan'ın annesi Lucille eve geldiğinde beklenmedik bir sahneyle karşılaştı. Kızı odasını topluyor, Georgia bir sandalyede oturuyordu ve aralarında 20'li yaşlarda kendine güvenen bir adam, Jerry. Kızların planı sadece plaja gidip gitar çalmaktı. Masum, sıradan bir akşam planı gibi. Ama Lucille'nin içgüdüleri farklı bir şey söylüyordu. Jerry sakin, ikna edici bir tavırla annenin şüphelerini yatıştırmaya çalıştı. Yine de Lucille tam olarak rahatlamadı. Son bir refleksle adamın arabasının plakasını aklına kazıdı. Saatler 8:45'i gösterdiğinde 3 genç insan evden çıktı. Lucille kızını bir daha asla aynı şekilde göremeyecekti. Dört gün derin bir sessizlik. Ardından panik. Place eve dönmemiş, Lucille çaresiz Jessup'un annesi Shirley'i aradı. Ama orada aynı korkunç sessizlik vardı. Kimse kızlardan haber almamıştı. Polis devreye girdi. Lucille elindeki tek ipucunu, plaka numarasını Umut'la paylaştı. Ama kader acımasızdı.
sistem hatalı bir kayıtla onu yanlış bir isme, hiç ilgisi olmayan bir kişiye yönlendirdi. Tek bir Jerry Shepard ismi bile çıkamaz durumdaydı. Haftalar aylara döndü. 1973'ün başına gelindiğinde iki genç kızın hikayesi artık çözülmemiş, tozlu bir dosyanın içinde kayboluyordu. Gerçek ise çok daha yakınlarda, kimsenin bakmadığı bir yerde bekliyordu. 14 yaşındaki Mary Alice Broscolina ve 13 yaşındaki Eliza Lina Farmer 26 Ekim 1972'de La Durdel by Sea Motel'in bir ticari bulvarında otostop çekerken ortadan kayboldular. Bedenleri ertesi yılın başlarında Plantation şehrinden çok uzakta olmayan Sunrise Bulvarı'na yakın bir yerde ayrı olarak bulundu. Her ikisinin de bacakları birbirinden ayrılmış, Mary baş kısmına aldığı ağır travmalarla hayatını kaybetmişti. Adli tabipler ölüm sebebinin kafa travması olduğunu kesin olarak belirtti. Tırnak aralarından alınan örneklerde son anlarına kadar katille verdiği amansız mücadelenin sessiz tanığıydı. Lina da aynı acımasız akıbeti yaşamıştı. Mary'nin arkadaşının daha sonra yapıldığı sorgulama, onun ve Lina'nın Mary'nin erkek arkadaşının ablası tarafından kiralanan By the Sea Motel'indeki bir daireyi sık sık ziyaret ettiğini ve bu kişileri tanıdığını, birinin Gray Shepard olarak hatırladığını ortaya koydu. Çoğu kişi tarafından Shepard olarak tanımlanan bu şahıs aynı zamanda eski bir Milton Morris polis memuru olduğunu iddia etmişti. 3 ay sonra 11 Ocak 1973 her ikisi de 19 yaşında olan otostopçular Charlotte Marieva, Barbara Ann Innova'dan Florida'ya giderken Mississippi'de son kez canlı olarak görüntüleri kaydoldu. Bu olay Shepard'ın kaçırılma suçundan cezası başlamadan önceki serbestlik döneminde denk geldi ve Cedar Rapids'ten Florida'daki evinde telefon açtığı bilinen Shepard'ın dönüş yolunda onlarla karşılaştığı anlaşıldı. Ocak 1977'de büyük bir ağacın yanında ve bir turuncu sandığın yanında bulunan dağınık iskelet kalıntıları. Kurbanların tel ile birbirine bağlandığı, ağaç dallarındaki izlerin onlarla bir süre asılı kaldığı ve katilin muhtemelen aynı başlarında beklediği gösteren son derece sarsıcı bir manzarayla gözler önüne seriyordu. Mart 1973. Aylar geçmişti. Lucille içindeki huzursuzluk hiç dinmemişti. Kızının odasına girdiğinde sıradan bir gün gibi başlamıştı. Ta ki her şey gözü daha önce fark etmediği bir mektuba takılana kadar. İmza tanıdıktı. Jerry Shepard. Kızının kaybolmasından önce sözünü ettiği o gizemli adam. Eli titreyerek mektubu okudu. Üzerindeki adres bir ipucuydu. Stuart, 33 Martin Bulvarı. Fazla düşünmeden arabasına atladı ve o adrese gitti. Kapıyı çaldığında beklediği cevabı alamadı. Bina yöneticisine söyledikleri zeminin ayaklarının altından kayması gibiydi. Jerry Shepard diye birisi yoktu aslında. Gerçek ismi Gerard Shepard'tı ve bu adam sadece birkaç ay önce iki genç kızı kaçırıp asmaya teşebbüs ettiği için hapishaneye girmişti. Lucille'nin kanı dondu ama asla pes etmedi. Kocası Ira ile birlikte kendi başlarına yeni bir soruşturma yürütmeye başladılar. Günlerce ilçeyi arşınladılar. Sokak sokak dolaştılar. Polisin verdiği bilgileri tekrar gözden geçirdiler. Ve sonunda kimsenin fark etmediği bir ayrıntıyı yakaladılar. Polisin kayıtlarındaki plaka numarası bir hataydı. Yanlış bölge kodu araştırmayı baştan beri yanlış yöne sürüklemişti. Bu araştırmalarla doğruca polise gittiler. Israrla, sabırla anlattılar ve sonunda birileri onları dinledi. Plaka yeniden sorgulandı. Bu kez sonuç netti. Kayıt 333 Martin Bulvarı'nda yaşayan bir adama aitti. Gerard Shepard. Arabası mavi yeşil bir Daihatsu'ydu. Aynı adres, aynı isim, artık tesadüf diye bir şey kalmamıştı. Polis Shepard'ı sorguya çağırdı. Adam yüzünü bile kızartmadan her şeyi reddetti. Place'i tanımadığını, ailesiyle hiçbir zaman karşılaşmadığını iddia etti. Soğukkanlı, kendinden emin bir yalancı. Ama Lucille'nin önüne bir fotoğraf konulduğunda her şey değişti. Eski bir polis kimliğinin fotoğrafıydı bu. Resmi, sıradan, belki de yıllar önce çekilmiş. Lucille uzun uzun baktı ve hiç tereddüt etmeden, sesi titremeden söyledi. Bu Jeffrey Shepard. O an
Yıllardır süren belirsizlik sona eriyor, gerçek ismiyle, gerçek yüzüyle buluşuyordu. 1 Nisan 1973, sıradan bir öğleden sonra atık alüminyum toplayan bir baba ve oğul Oak Monarch Parkı'nda hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaştı. Ağaçların arasına kazılmış bir çukur, içinde ve çevresinde dağılmış insan kalıntıları. Mezar en yakın toprak yoldan 212 fit uzaktaydı. Kimsenin tesadüfen bulamayacağı bir nokta. Oradaki sahne polis ekiplerini bile şaşırttı. Yakındaki ağacın gövdesinde derin izler vardı. Bedenleri kısa süre oraya bağlı kaldığının kanıtıydı. Bir kurban üzerinde yol koşucusu olan amblemli bir kot pantolonun kalıntılarını taşıyordu. Diğeri tamamen çıplaktı. Yakınlarda bulunan bir kıyafet yığını kurbanların kimliğine dair ilk ipucunu veriyordu. Bulgu yeri tesadüf değildi. Trotter ve Wells'in bir yaz önce kaçarak hayatta kaldığı yerden sadece 6 mil uzaklıkta. Sanki Schiffer aynı bölgede defalarca dönüyordu. Adli incelemeler dehşet verici bir gerçeği doğruladı. 2 kurban da bağlanmış, acımasızca öldürülmüştü. İnceleme ekipleri bile alışık olmadıkları vahşetle. Kalıntılardan biri sonradan Susan Place olarak teşhis edilecekti. Üzerinde 22 kalibrelik bir silahla açılmış bir yara iziyle. Mezardan 9 fit uzaklıkta bir banyan ağacında bulunan izler, kurbanların ölümden önce bir süre asılı bırakıldığını gösteriyordu. Ağaç gövdesine kazınmış GF harfleri ise katilin kendi imzasını bırakmaktan çekinmediğini kanıtlıyordu. Karanlık bir gurur, geride bıraktığı bir iz. Bedenler Dead Country Tıbbi Muayene Departmanı'na götürüldü. Dr. Richard Saviron, diş kayıtları ve iyileşmiş kemik kalıntılarından 5 Nisan'da kesin teşhisi koydu. Kalıntılar Susan ve Georgia'ya aitti. Shepherd kimliklendirmeden haberdar edildiği an derhal harekete geçti. Bir kamu avukatı talep etti. Kendisine atanan avukat Elton Schwartz oldu. Bu keşif yeri ve kurbanların kimliği polis için bir dönüm noktasıydı. Place ve Joseph'ın zorla alıkonulma ve hayattan koparılma yöntemi Trotter ve Wells'in bir yıl önce yaşadığı kabusla neredeyse birebir örtüşüyordu. Aynı imza, aynı yöntem, aynı ev. Bu benzerlik polis teşkilatlarını harekete geçirdi. Schaffer'ın evine ve aracına arama emri çıkartıldı. Ve Lucy Lee, kızının son görüldüğü adamı resmen teşhis etmesinin ardından Schaffer'ın annesinin evi de aramaya dahil edildi. Broward Country'de Shepherd'ın annesinin Fort Lauderdale'deki evinde kilitli bir yatak odası açıldığında polis dehşet verici bir arşivle karşılaştı. 300 sayfayı aşan Shepherd'ın yıllar içinde kaleme aldığı el yazması hikayeler. Yer yer kaba çizimlerle desteklenmiş, bu hikayeler kurgu olarak sunulsa da kadınlara yönelik alıkonulma, aşağılama, hayatı elinden alma senaryoları rahatsız edici bir ayrıntılarla anlatılıyordu. Bazılarında Belinda ve Carmen gibi isimler geçiyordu. Biri ise Powerline Road yakınındaki yerde geçen tanımlanamayan bir kurbana odaklanıyordu. Yazıları Shepherd'ın kurbanlarının psikolojik olarak işkence ettiğini ortaya koyuyordu. Onları çaresiz, aşağılayıcı bir şekilde zorlayan yöntemler kullanılmıştı. Yazıları ve itirafları Shepherd'ın olaylardan çok sonra bile suç mahalline geri döndüğünü ortaya koyuyordu. Adli ekiplerin vakaların en karanlık yönlerinden biri olarak nitelendirdiği bu davranışlar. Annesinin evinde ayrıca 11 silah, dolu ve boş fişeklerle dolu çantalar, 13 av bıçağı ve halatlar bulundu. Bunların yanında Shepherd'ın üzerinde oynama yaptığı çok sayıda dergi ele geçirildi. Kadın figürleri halatlarla bağlanmış ya da asılı bir şekilde tasvir edecek biçimde değerlendirilmişti. Ele geçirilen kanıtlar arasında 37 adet siyah beyaz Polaroid fotoğraf da vardı. Kurbanlarının fotoğrafı Dave yakınlarındaki Malalusi çalılığında çekildiği tahmin edilen görüntüler. Fotoğrafların netliği kurbanların kimliğini belirlemeye yetmiyordu. Diğer bazı fotoğraflarda ise Shepherd'ın kendine kadın kıyafetleriyle bir ağaçtan asılı pozisyonda sahnelendiği görülüyordu. Kendini asma fantezisini canlandırdığı rahatsız edici görüntüler. 20 Temmuz 1971 tarihli mektupta Shepherd'ın 1970 yazında Fas'ta tanıştığı Avusturyalı bir tanıdığından gelen fotoğraflar yer alıyordu. Bu kişinin bir katliama tanıklık ettiğini iddia ettiği bir bölgeden çekilmiş görüntüler, fotoğrafların bir kısmı
ağır şiddete maruz kalmış kadınları tasvir ediyor. Bir altın mücevher kutusunun içinde araştırmacılar bir genç kız ya da genç kadına ait kişisel bir eşyayı keşfettiler. Mücevherler, pasaportlar, kıyafetler, bazı parçalar. Örneğin MTN baş harfleriyle işlenmiş ayırt edici bir kalp şeklinde kolye gibi. Hiçbir bilinen kayıp ya da öldürülen kişiyle eşleştirilemedi. Diğeri ise son yıllarda kayıp bildirilen genç kadınlara aitti. Bir altın madalyon, Eylül 1969'dan beri kayıp olan Henline Bonadies'e aitti. Gençlik yıllarında Shepherd'ın komşusuydu. Kutuya ayrıca Barbara Ann'e ait bir ehliyet ve Charlotte Maria'ya ait pasaport da bulunuyordu. İkisi de 1973'te kayıp bildirilmişti. Mülkten ayrıca sonradan son kez 8 farklı kurbana ait olduğu belirlenen diş ve kemik parçaları da ele geçirilecekti. Shepherd'ın Martin Country'deki evinde 6 Nisan'da yapılan aramada daha az fiziksel kanıtlar bulundu. Ama yine de en önemli izler ortaya çıktı. Ana yatak odasında plastik bir kapsülün içinde saklanmış 2 insan dişi. Bir yan odada birkaç bıçak ve ateşli silah. Dikkat çekici bir şekilde yanmış olmasına rağmen hala kan lekeleri taşıyan beyaz bir yastık kılıfı. Ayrıca bir bulgu daha vardı çok çarpıcı. Joseph'a ait kendine özgü süet bir çanta. Shepherd'ın eşinin elinde bulunuyordu. Kadın polise kocasının bir yıl önce bu çantayı kendisine hediye ettiğini söyledi. Ama o parktaki 1 Nisan keşiflerinin ardından Shepherd hem eşinin hem de kayınbiraderi Harry'nin bu çantadan kurtulmaları için onları ikna etmeye çalışmıştı. Tüm çabalara rağmen kayınbiraderi polise çantayı teslim etti. 12 Mayıs'a kadar araştırmacılar Shepherd'ın 1969-1973 yılları arasında işlenen 9 cinayet ve çözülmemiş kayıp vakası ile ilişkilendirilecek yeterli fiziksel ve dolaylı kanıt toplamıştı. Aynı ay bu yerel yayın organı Shepherd ile bağlantı olduğuna inanılan 28 hayatları ellerinden alınan veya kayıp kişilerin listesini yayınladı. Bu isimlerin çoğu Florida'daydı ama 2 kurban Iowa'da, bir diğeri ise Batı Virginia'dandı. 14 Mayıs'ta düzenlenen basın toplantısında baş araştırmacı Len Burney Jr. medyaya bu davanın kapsam ve tuhaflık açısından kariyerinde karşılaştığı en büyük olay olduğunu söyledi. 18 Mayıs'ta Shepherd, Place ve Joseph'ın öldürülmesinden 1. derece cinayetle resmen suçlandı ve kefaletsiz olarak tutuklandı. Duruşma öncesi 30 gün psikiyatrik muayeneden geçmek üzere Chattahoochee'deki Florida Eyalet Hapishanesi'ne transfer edildi. Ardından 20 Haziran St. Lucie Country Hapishanesi'ne geri gönderildi. Muayene sonuçları çarpıcıydı. Shepherd paranoya, psikoz ve akut cinsel sapma belirtileri taşıdığı, kendisini ahlaksız kadınları ortadan kaldıran biri olarak gördüğü tespit edildi. 21 Haziran'da yapılan duruşmada bölge savcısı Robert Stone, yargıç Trombrach ile Shepherd'ın akli dengesinin yerinde olduğunu ve yargılanabilir durumda olduğunu başarıyla savundu. Shepherd ise masumiyetini şiddetle savunmaya devam etti. Kendisine yöneltilen suçlamaların bir hata olduğunu iddia etti ve bir gazeteciye aklanacağından emin olduğunu söyledi. Shepherd 17 Eylül 1973'te yargıç Trombrach'ın önünde yargılanmaya başladı. Place ve Joseph cinayetleri Florida'nın yüksek mahkemesi eyalette ölüm cezası anayasasına aykırı ilan ettiği bir döneme denk geldiği için savcılar ölüm cezası yerine ömür boyu hapis cezası talep etti. Shepherd kendine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti. Duruşma boyunca soğukkanlı, mesafeli bir tavır sergiledi. Kovuşturma tanıklarına buz gibi bakışlar fırlatırken kendi lehine ifade veren tanıklara ise gülümsüyordu. Shepherd duruşma öncesi bir oturumda ifade vermişti. Place ve Joseph'in cinayetlerindeki her türlü suçluluğu reddetmiş, hatta alıkonulma ve cinayet tarihinde nerede olduğunu bile hatırlamadığını iddia etmişti. Ama savunma avukatının tavsiyesi üzerine 19 Eylül'de resmen başlayan asıl duruşma susma hakkını kullandığı hiç ifade vermedi. Stone aynı gün jüriye yaptığı açılış konuşmasında net bir cevap verdi. Sunulacak fiziksel ve dolaylı kanıtların
Çeşitli tanıklarla birlikte Shepherd'ın 2 kız cinayetindeki suçu açıkça ortaya koyacağını söyledi. Devletin beklentisi kesindi. Jürinin her iki sayımda da 1. derece cinayetten suçluluk kararı vermesi. Stone'un konuşması bittiğinde Schwartz beklenmedik bir hamle yaptı. Kendi açılış konuşmasını savcılığın tüm delillerini sunana kadar erteleme izni istedi. Mahkeme savcılıktan hiçbir itirazı gelmeden talebi kabul etti. Duruşma cesetleri bulan 2 kişinin ifadesiyle başladı. Parktaki keşiflerini, o anki şoklarını mahkemeye aktardılar. Ardından Teğmen Patrick Duval kürsüye çıktı. Mezarın erozyona uğramamış olması en az 2 kez açıldığının kanıtıydı. Place'in ebeveynleri de tanıklık etti. Savunmanın tüm çabalarına rağmen kızlarının kaybolduğu akşam evlerine gelen adamın Shepherd olduğunu kesin bir dille doğruladılar. Joseph'in ailesi ise o tanıdık süet çantayı hemen teşhis ettiler. Kanıtlar ard arda geldi. Shepherd'ın aracının cinayetten 1 ay önce kayıtlı olduğunu gösteren belgeler, annesinin evinde yapılan aramaların detayları, Dr. Richard'ın diş kayıtları üzerinde yaptığı kimlik tespitleri. Savunma avukatı Schwartz, çapraz sorguda küçük teknik detaylara tutunmaya çalıştı ama büyük resim değişmedi. Trotter ve Wells kürsüye çıkıp Shepherd'ın kendilerini bir çukur kazıp gömebileceği tehditlerini anlatırken savunmanın ama zarar verilmedi iddiasıyla mahkemeye sunduğu ağaca bağlı kız fotoğrafları tam tersi bir etki yarattı. Savunmanın yağış kayıtlarıyla yaptığı son hamle jüriyi ikna edemezken kapanışta savcı Sheller'ın Shepherd için savcı, yargıç ve cellat, Stone'un ise kendi tanrı yerine koyan biri olduğu vurguladı. Ayrıca dosyada Shepherd'ın cinayetlerle nasıl uzaklaşılır başlıklı el yazısı belgesi de yer alıyordu ve jüri kararını vermeye hazırdı. Kapanış konuşmalarının ardından 3.45'te müzakereye çekilen jüri 5 saat 10 dakikalık bir değerlendirmenin ardından kararlarını vermek üzere geri döndüğünde saat 11.05'te yargıç Trombright beklenen kararı mahkemeye duyurdu. 2 ayrı 1. derece cinayetten suçlu. Bu karar karşısında soğukkanlılığını koruyan Shepherd ise gazetecilere dönerek bu sadece zarın atılışıydı. İyi bir savunmam vardı ama masumum dedi. 3 Ekim'de başlayan ceza belirleme aşamasında savunma son bir kartını oynayarak Shepherd'ın hapis cezası yerine Baker yasasının kapsamında bir psikiyatrik kuruma gönderilmesini talep ederken savcılık 2 eş zamanlı ömür boyu hapis cezasında ısrarcı oldu ve ertesi gün açıklanan kararla bu ceza onaylandı. Son söz sorulduğunda ise Shepherd bir kez daha masumiyetini ilan ederek hapishane yerine psikiyatrik hastaneye gönderilmesini talep etti. Place'in annesi kararı duyduğunda hislerini gazetecilerle paylaştı. Son sözleri bir annenin acısını ve gücünü aynı anda taşıyordu. İlk başta onun ölmesini istediğimi düşünmüştüm. Ama artık biliyorum ki insanlar hapiste çürürken çok daha fazla acı çekiyor. Ölüm kolay bir kaçış. Yeter ki bir daha asla sokağa çıkamasınlar. O dönem yasalarına göre Shepherd 14 ile 19 yıl arası bir süre yattıktan sonra şartlı tahliye için başvurabilirdi. Ama 1979'da bu tarih revize edildi. Yani olası tahliye yılı 2016. Shepherd karara itiraz etti. Büyük jüri tarafından resmen suçlandığını iddia ederek yeniden bir yargılanma talep etti. Bu itiraz Haziran 1974'te reddedildi. Mahkumiyetinin ardından geçen yıllar boyunca Place, Jasup ve diğer suçlamalardaki masumiyetini savunmaya eden Shepherd, aşırı gayretli savcılar, yozlaşmış polisler ve hatta 21 Aralık 1973'te eski karısıyla evlenen kendi avukatı Elton Schwartz tarafından tuzağa düşürüldüğünü iddia ederek sürekli kendini bir kurban gibi sunsa da masumiyet iddiasıyla çelişir şekilde kurbanlar hakkında asılsız suçlamalarda bulunmaktan ve ailelerine hakaret etmekten de çekinmedi. Hapishanede farklı bir şifre ortaya çıktı.
Soğuk, kibirli, mesafeli. Diğer mahkumlar ondan şüpheleniyordu. Bir mahkum olabileceğini düşünüyorlardı. İlk yıllarda disiplin cezaları aldı. Hatta dışarıdan tanıdıklarını kadın iç çamaşırları göndermeye ikna etmeye çalıştığı için cezalandırıldı. Zamanının çoğunu yazmaya adadı. Kendi deyimiyle katil kurgu adını verdiği bir tarz geliştirdi. Kendi iddiasına göre bu yazılar tamamen hayal ürünüydü. Ama araştırmacıların çoğu farklı düşünüyordu. Bu metinlerin gerçek suçlarının örtük itirafları olduğuna inanıyorlardı. 1983'te ilginç bir dönüşüm yaşandı. Avon Park Islah Kurumu'na nakledildiğinde Shepard bu kez masaların diğer tarafına geçti. Hapiste bir çocuk istismarı ağı yürüten başka bir mahkumu ele vererek yetkililere yardımcı oldu. Verdiği bilgiler birden fazla eyalette operasyon yapan bir suç şebekesinin çökertilmesini sağladı. Bu işbirliği onun 1985'te tekrar Florida Eyalet Hapishanesi'ne geri gönderilmekten kurtaramadı. Hapiste geçirdiği yıllar başka bir tuhaf alışkanlıklar daha geliştirdi. Anlamsız davalar açmak. 1993'te gerçek suç yazarı Patrick Kendrick'e dava açtı. Kendrick kendisini hafife alan sözleriyle öfkelenmişti. Dava mahkeme dışı çözüldü ama bu tek sefer değildi. Yazarlar Sandra London, Colin Wilson, Michael Newton'a davalar açtı. Hepsi de kendisine seri katil olarak tanımladıkları için. 3 Aralık 1995 hücresinde bulundu. Bu kez kurban oydu. Saldırı öylesine şiddetliydi ki hapishane görevlileri bile sarsıldı. Bir mahkum olayı fark edip yetkilileri uyardı. Soruşturmada hızlı bir isme ulaşıldı. Vincent Rivera, 32 yaşında, zaten bir çift cinayetten ömür boyu hapis yatıyordu. İddiaya göre günler önce bir su dağıtıcısından son bardağı kim alacağına dair çıkan basit bir tartışma bu saldırının fitilini ateşlemişti. Rivera 1999'da suçlu bulundu. Cezasına 53 yıl 10 ay daha eklendi. Ama ilginç bir şey vardı. Rivera hiçbir zaman suçunu itiraf etmedi. Gerçeği de açıklamadı. Cinayetten önceki yıl boyunca diğer mahkumların onu sürekli düşmanlık gösterdiği, hücresini 2 kez ateşe verdikleri biliniyordu. Görünen o ki gerçek sebep başka bir yerdeydi. Shepard'ın güçlü bir mahkumla dair gizli bilgileri yetkililere sızdırdığı iddiası hapishanenin kendi kuralları içinde bu bir ölüm fermanıydı. Haber yayıldığında tepkiler beklenmedikti. Ama anlaşılırdı. Georgia'nın annesi bunun geciken bir adalet olarak gördüğünü söyledi. Bunun olacağına hep inanmıştım. Keşke daha erken olsaydı. Davaya başkanlık eden yargıç Tom Wright'ın sözleri ise daha da keskindi. Sonunda hak ettiği ama hiç verilmeyen cezayı aldı. O sırada Broward County'deki dedektifler Shepard'a 3 çözülmemiş cinayeti daha yüklemeye hazırlanıyordu. Tek amaçları onun asla özgür kalmamasını garantilemekti. Yıllar sonra Shepard ile kısa bir süre birlikte çalışmış olan Şerif Robert Crowder 2009'da bu davayı şöyle özetledi. Bu vaka kolluk kuvvetlerinin seri katilleri gerçekten de var olduğunun kavramasını sağlamıştı. Tek bir failin çok sayıda kurbanın arkasında olabileceğini ihtimaline akıllara kazıtmıştı. Aynı toplantıda başka bir konuşmacı belki de en çarpıcı gerçeği dile getirdi. Cinayet kurbanları sadece onlar değil. Aileler kurban, bu davalarda çalışan polisler de kurban, bu işi yapan hiç kimse eskisi gibi olmadı. Eğer bu dosyada sizi de benim gibi derinden etkilediyse kanalıma abone olmayı unutmayın. Her hafta yeni bir dosyayı aynı özenle sizin için araştırıp anlatıyorum. Yorumlarda bu dosya hakkında ne düşünüyorsanız mutlaka yazın. Bir sonraki belgeselde görüşmek üzere.